ızgaradan daha lezzetli bir tavuk yapacağız. Evinize en yakın markete ya da kasaba gidiyorsunuz. Bana kemiği, derisi üstünde tavuk pirzola ver diyorsunuz. Ben 1 kilo tavuk pirzola kullanacağım. Belki de hayatınızın en lezzetli sarımsağını yiyeceksiniz. Tarifin sırrını veriyorum. Kimseye söylemeyin. Tarifin sırrını veriyorum. Köri. Sonuncu, yine hiç bıçak kullanmadan deriyi kolayca ayırıyorum. Kemiğini hemen ayırıyoruz. Bu derileri atmıyorsunuz. Sarımsakta kullanacağız. Böyle açıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 çizik atıyoruz. Arka tarafını çeviriyoruz. Çok derin olmayacak. Aynen bu şekil. 1 yemek kaşığı domates salçası. Bakın bu dolu dolu ya. Şöyle kaşığınızı siliyorsunuz. İşte silme tatlı kaşığı. 1 tatlı kaşığı biber salçası. Ev yapımı yoğurt kullanıyorum. 1, 2, 3, 4. Her 250 gram için 1 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurdu nasıl yaptığımızı merak edenler için hemen şuraya adresini bırakıyorum. 1, 2, 3 yemek kaşığı su. 1 limonun ucunu kesiyoruz. 1 yemek kaşığı kadar suyunu kullanıyoruz. Şimdi burada bir karar vermelisiniz. Ekşi tatlı oranını eşitlememiz gerekiyor. İster şeker kullanabilirsiniz ya da benim gibi isterseniz şöyle 1 yemek kaşığı ketçap. Kaşıktaki bütün malzemeyi bırakalım. Sarımsak tozu. Artık bunları evde bulunduralım. Her zaman söylüyorum, sarımsak tozunu, soğan tozunu. 5 lira 10 liralık malzemeler ve uzun sürede sizi idare eder. Sarımsak tozu olmayan 2 tane sarımsağı içine rendeleyecek. Bizim gibi sarımsak tozu olan zengin, müthiş insanlarsa böyle 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığının yarısı kadar karabiber, 2 çay kaşığı kekik. Yalnız kekiği kırıp aromasını patlatarak 2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ve olmazsa olmaz körimiz. Her yarım kilo için 1 çay kaşığı, biz 1 kilo kullanıyoruz. O yüzden 2 çay kaşığı, 1 çay kaşığı ve yarım çay kaşığı daha 1,5 çay kaşığı tuz. Hemen çırpmaya başla. Salçanın hiçbir tortusunun kalmaması lazım. Harika. Her ne kadar elimizde tavuğa yedirsek olsak bile sosu, bakın böyle akışkan ve pürüzsüz olmalı. Tabii ki taneler olacak ama pürüzsüz olmalı. Ya Koray, sosa kadar gösteriyorsun. Bu kadar önemli mi? Ya zaten en büyük silahımız sos. Bu sosu tavuğa nasıl yedireceğiniz tamamen sizin ruh halinizle ilgili. Mutlu bir gün mü geçirdiniz? Yavaş yavaş. Yok kardeşim, hafif kafam bozuk. Hareket bu. Yo diyorsunuz ki Koray, bugün kafam çok bozuldu. İnanılmaz canım sıkkın. En sinir olduğunuz adamı düşünüyorsunuz ve yerden yere vuruyorsunuz. Böyle tariflere gerçekten bayılıyorum. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Toz kabınızın kapağı varsa kapağını kapatarak, yoksa streç çekerek. Bitmedi vatandaş. Şu deriler vardı biliyorsunuz. Bunları kullanacağız. Evet. Böyle streçledim ve artık bu dolaba. Sosu yaptıktan hemen sonra yiyebilir miyim? En az 2 saat bekletmek lazım ki
sosu yaptığımıza değsin. 2 saatten sonraki her dakika bizim için lezzet olarak geri döner. Ama bir gün bekletirsek tadından yenmez. Baştan söyleyeyim. Toplam 4 soğan. Hepsinin kökü duruyor. Hatta böyle daha net görebilirsiniz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Böyle de alabilirsiniz. Top sizde. Tepsinize göre, ne kadar kaç kişiyseniz ona göre patates, küçük boy patates ve soğan kullanırsanız çok daha basit, çok daha hızlı pişer. Şöyle en büyüğünü bulun. Evet. Üç. Şöyle bir parça daha, müthiş. Açalım iyice. Bolca sarımsak gördüğünüz gibi. Hemen derinin içine bırakıyorum. Karabiber. Tuz. Biraz zeytinyağı. Bakın bütün numaralarımı gösteriyorum. Beni sevmeyenler var arada ama devamlı laf sokmaya çalışanlar. Ve kapatıyoruz. Tamamen içeride kalsın. Harika. Zeytinyağı. Tuz. Koray, neden tuz diyoruz? Kesinlikle yapışma olmasın. Hemen biter. Bu hemen fırına. 240 derece alt üst fanlı kademeli olarak. İlk yarım saat sadece patates ve soğanları fırının alt gözünde tepside pişirmeye başlıyoruz. İkinci yarım saatte tavukları da fırının en üst gözüne ekleyip pişirmeye başlıyoruz. Üçüncü yarım saatten sonra, yani toplam 1 saat sonra ilk başta soğanları ve patatesleri çeviriyoruz. Derinin içine sardığımız sarımsakları şimdi ekliyoruz. Sıra tavukta. Nar gibi. Hemen döndür. Son bir yarım saat daha pişirmeye devam ediyoruz. Yalnız fırınlara göre değişiklik gösterebilir. Son yarım saat kontrollü. Evet. Oh. Şunu fırında yapmadığımı ızgara desem itiraz eden çıkar mı? Şöyle kesmeye gerek yok, görüyorsunuz. Helva gibi, lokum gibi. Dikkatli izleyiciler hatırlıyordur. Şu kök tarafını kesmemiştik. Hemen onu kesiyoruz. Artık kendini salıyor gördüğünüz gibi. Hep planlı programlı en baştan beri. Nasıl iyi piştiğini görüyorsunuz. Hemen içine giriyor. İnanılmaz sıcak yalnız. Esas bombaya geldik. Şunu hatırlıyor musunuz? Sarımsakları bütün lezzeti almış. Bak, sarımsağı görüyor musunuz? Lokum gibi. Bir de derinin bütün yağını almış. Elimle hissedebiliyorum. Of of of. Bir limonun 3'te 2'si. Sumak. Kırmızı pul biber. Zeytinyağı bol bol. Acil durumlarda camı kırınız yazısıyla sakladığım kırmızı biberim. Öldürücü vuruş yaptık. Maçın başlamasına çok az kaldı. Tabağımızı hazırlayabiliriz. Görüntüden sınıfı geçtik bence. Bir de şunun bir tadına bakalım. Şimdi şunun bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Hemen yüzünüzü buluşturmayın hemen. Sizin için de tadına bakıyorum. Dur biraz da patates. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Yüzümün halini görmenizi isterdim. Böyle bir şey olmaz. Şu tavuğu ister döküm tavada, ister fırında, ister ızgarada, ister mangalda memnun kalmayacak adam tanımıyorum. Ben yerken bana sinir olanlar, içinden kızanlar. Buyurun Odri Meydan. Mutfağa giriyorsunuz, verdiğim tarifi yapıyorsunuz, birebir yorumlar açık. Yavaştan
yemeğimi alıp maçı izlemeye gidiyorum. Bakalım şampiyon kim olacak? Unuttum mu zannettiniz? İzleyip abone olmayanları tabii ki unutmadım. Hala gözüm üstünüzde. Hemen şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra tariflerimizi hep beraber yaparız. Hepimize en sağlık. Tekrardan selamlar.